Hayvan ya. Sen çok... Önce orada bir saat böyle güneşin altında. Çekil. Ne sırıtıyorsun? Ne sırıtıyorsun? Hadi yürü. Hala orada birine el sallıyor. En son artık böyle günü polis merkezinde tamamladı. Kolombiya Cartagena'da böyle bir plaj günü nasıl olur da çığırından çıkabilir? Evet, Cartagena'da 4. günümüz ve bugünü tamamen bir plaj günü olarak planladık. Bir tekne turuyla Rosario Adaları ve Playa Blanca sahiline gitmek ve huzur dolu, turkuaz bir gün geçirmek niyetimiz. Niyetimiz diyorum çünkü her zaman işler planladığınız gibi gitmeyebiliyor. Kolombiya'da teknede başlayıp polis karakolunda biten bir güne hazırsanız haydi buyurun başlıyoruz. Evet, bugün plaj günü. Bir bota atladık ve Cartagena'nın plajlarını ve adalarını geziyoruz bugün. Boca Grande'den sonra kendimizi böyle bir kaosa hazırladık gerçi ama işin içinde deniz, kum, güneş olunca keyifli bir gün olur gibi düşünüyoruz. Bakalım. Günün en başına dönecek olursak sabah Cartagena'da bu adalara giden teknelerin kalktığı yere geldik ve daha ilk dakikada kendimizi bir kaosun içinde bulduk. Onlarca firma aynı yerden kalkıyor. Hiçbir yönlendirme yok. Kimse İngilizce konuşmuyor ve herkes çok kaba. Neyse ki bir şekilde binmemiz gereken tekneyi buluyor ve tura başlıyoruz. Eğer Cartagena 3. gün videomuzu izlediyseniz orada hatırlayacağınız Boca Grande bölgesinin açıklarından ilerleyerek devam ediyoruz. Ama her şey iyi hoş güzel derken işte tam da bu noktada olayın rengi yavaş yavaş değişmeye başlıyor. Meğer bindiğimiz tekne bir sürat teknesiymiş. Başta sürat teknesi fikri hoşuma gitmişti aslında ama artık denizde zıplaya zıplaya gitmeye başlayınca biraz tedirgin etmedi değil. Selen'i ise hiç sormayın, her an kustu kusacak. Aslında planda sadece Rosario Adaları ve Playa Blanca sahili vardı. Ama tekne yol üzerinde birçok farklı adaya uğrayıp ya birilerini bıraktı ya da birilerini aldı. Ne yaptığımız konusunda hiçbir açıklama yok tabi. Bu arada teknedeki tur personelinin de acayip kaba insanlar çıktığını söylememiz lazım. Muhtemelen onca seçenek arasından en yanlış tur şirketini seçtik. Öyle ki bir şey soruyorsunuz, duyuyorlar ama cevap vermiyorlar. Veya onlar bir şey diyeceği zamanlarda böyle sinirli konuşmalar, fiziksel itip kalkmalar falan biraz canımız sıkılmadı değil. Ama yine de denize ve etraftaki doğaya odaklanıp anın keyfini çıkarmaya çalışıyoruz. Ve inanmayacaksınız ama turumuzun ilk durağı olan Rosario Adalarına varmamız tam 2,5 saat sürdü. Ki çoğu zıplaya zıplaya. Ama nihayet buradayız. Buyurunuz Rosario Adaları. Turumuz büyük
büyük bir fiyaskoyla başladı. İlk durağımıza geldik. Rosario Adaları'ndayız ama burada meğer 2 tane aktivite varmış. Zorunlu gibi bir şey yani. Bir şnorkelle dalıyorsunuz, bir de böyle balık besleme gibi saçma bir aktivite var. İkisinden birini seçmek zorundasınız ve bunlar paralı, ekstraya giriyor. Eğer seçmezseniz de burada böyle bekliyorsunuz 40 dakika. Biz tabii bu adamlara daha fazla para kaptırmamak için burada beklemeye karar verdik. Hayalimiz böyle güzel Rosario Adaları'nda beyaz bir plajdı ama böyle çocuk havuzu gibi bir yerde 40 dakika beklemek zorundayız. Karayip Denizi'nin en muhteşem plajındayız. Senin yaş kaç? Burası 0-12 yaş. Yok, burası ördek havuzu falan gibi bir şey ya. Hani derler ya sana şnorkel fazla kumda oyna falan gibi, hani böyle. Onun gibi bir şey. Bir tane hayaller hayatlar koysana ya şu şeye, görüntü olarak. Etraftaki mutsuz turistler kazık yemiş, kazığın acısını yüreğinde hisseden turistleri görüyoruz. Bu havuzda 40 dakika geçmez. Ben bari size şöyle görüntülerle biraz Rosario Adaları'nı anlatayım. Vakit geçsin en azından. Rosario Adaları Cartagena açıklarında yer alan 27 tane adadan oluşan bir adalar grubu. Turkuaz renkli berrak denizi ve zengin su altı faunası ve florasıyla meşhur olan bu bölge, özellikle de Cartagena çevresinde güzel plajların çok fazla olmaması sebebiyle oldukça popüler bir yer. Bizim gibi günübirlik tur yapmak yerine isterseniz bu adalarda yer alan bu tarz küçük otellerde de konaklayabiliyorsunuz. Biz de çok merak ediyorduk burayı ama Rosario Adaları'na gelirken burada geçireceğimiz en güzel anın adadan ayrılacağımız an olacağı hiç aklımıza gelmezdi. Turumuz müthiş geçiyor. Modumuz süper. Buraya gelmeden önce yaptığımız araştırmalarda buradaki adalardan birinde zamanında Pablo Escobar'ın bir evi olduğunu öğrenmiştik. İşte o ev, üzerinde kuşların uçtuğu bu evmiş. Pablo Escobar ile ilgili daha detaylı bir içerik için eğer izlemediyseniz Medellin Comune 13 videomuzu izleyebilirsiniz. Şimdi turumuzun ikinci durağı olan Playa Blanca'ya doğru yaklaşıyoruz. Playa Blanca, Cartagena bölgesindeki uzak ara en popüler plaj. Ama sanırım biraz fazla popüler. Burada sadece biz olsaydık çok farklı yorumlar yapabilirdik ama çok kalabalık. Ve turist kalabalığı yetmezmiş gibi aynı dün gittiğimiz Boca Grande plajı gibi adım başı satıcı. Burada da rahat yok anlayacağınız. Önce sabah böyle bir 8.30'da gittik işte limana.
Önce orada bir saat böyle güneşin altında. Çekil. Ne sırıtıyorsun? Ne sırıtıyorsun? Hadi yürü. Manzarayı kapatıyorsun. Turumuzla ilgili beklentilerimiz bayağı düşüktü biliyorsunuz. Boca Grande'deki halk plajından sonra böyle kendimize her şeyi hazırlamıştık ama demiştik yani en azından deniz var, kum var, güneş var. Güzel bir gün geçer demiştik ama bizimkinde sadece deniz oldu diyebiliriz. Sabah 9'da kalkacak olan turumuz 9.30'da kalktı. Saat 1'e kadar bizi böyle o odadan o odaya, o odadan o odaya böyle gezdirdiler. Bir sürü dolmuş gibi insan bıraktılar filan. Hani inmemize de izin vermediler. Hani böyle adaları gezdiğimiz bir tur gibi hayal etmeyin yani. Ondan sonra saat 1'de buraya getirdiler sonunda. 3,5 saat sonra. Burada normalde bizim 3 saat kalmamız gerekiyordu. 1 saat 50 dakika sonra sizi buradan alacağız dediler ve bunun için de yemek de yemek gerekiyor. Yarım saatte yemek bekleyerek geçti. Bekleyerek dediğimiz böyle kavgayla, dövüşle, bağırarak, çağırarak, yarı İspanyolca, yarı İtalyanca, yarı İngilizce, yarı Türkçe falan. Böyle hakaretlerle falan yarım saat sonra böyle söke söke yemeğimizi aldık. Otelden çaldığımız, ödünç aldığımız beyaz havlumuzla işte böyle kendimize şurada çocukların işediği falan bir bölge var. Öyle oraya karşı oturuyoruz. Evet. Playa Blanca'da kaos başka bir boyut almış durumda. Burada böyle teknelerin ve bananaların içinde kendine şükrü küçük bir yer buldu. Vallahi hiç denize giresim de kalmadı. Bir an önce tur bitsin, Cartagena'ya gitsin istiyorum. Sırf şu buradan geçen satıcılardan kurtulmak için denize gireyim dedim. Biraz rahatlayayım dedim. Orada bile rahat yok. Ya bir jet skici geldi böyle. Abi dedi jet ski bir tur atalım mı? Oradan bana alıcı el sallıyor falan dedim. Yok, huzur yok. Ya denizde bile huzur yok. Bitsin tur da gidelim. Sıkıldım ya. Hala orada birine el sallıyor. Buraya ilk geldiğimizde geç geldiğimiz için burası için yeterli vaktimiz kalmadığından şikayet etmiştik. Şimdi ise bir an önce tekne gelse de Cartagena'ya geri dönsek demeye başladık. Bu arada plajda birçok hostel de mevcut. Yani isterseniz buralarda bir yerde de konaklayabilirsiniz. Ama niye isteyesiniz ki? Kabus gibi bir yer. Bildiğin kabus. Neyse en azından aklımızda kalmadı. Geldik hem Rosario adalarını hem de Playa Blanca'yı görmüş olduk. Şimdi Cartagena'ya dönüş vakti. Artık tur bitti dönüyoruz derken yolda sinirimizi bozan son bir şey daha oldu. Zaten çok hızlı giden tekne bu sefer de yolda başka bir tekneyle yarış yapmaya başladı ve hız gerçekten artık güvenli sınırın üstüne çıktı. Tabii ki biz de karaya ulaştığımız gibi sahil güvenliğe tekne personeline şikayet edip işlem başlattık. Sinir, stres, kavga ve gürültüyle geçen bir tekne turunun sonunda Cartagena'ya geri döndük. En son artık böyle günü polis merkezinde tamamladık. Dün Kolombiya polisi bizi bulmuştu. Bugün biz Kolombiya polisine sığındık. Şirket hakkında bir şikayette bulunduk. Şimdi otelimize dönüyoruz. Bu arada ya işin esas ironisi şirketin adı La Bendición de Dios. Tanrı'nın nimeti.
Nerede Tanrı'nın nimeti ya? Tanrı'nın cezası mıdır? Laneti midir? Allah'ın belası mıdır? Nedir? Neyse adamlardan kurtulduk. Tek parça halinde Cartagena'ya geldik. Şimdi otelimize gidiyoruz. Yarını planlayacağız. Ondan sonra çıkacağız. Şöyle güzel bir yemek yiyeceğiz ve tamamen bugünün bütün bu kaosunu üzerimizden silip atacağız. Yarın Cartagena'da 5. günümüzde görüşmek üzere.